Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğren Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çocuk yeleğinin yapımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu bence. Şöyle arkasında gösterebilirim. Görüyorsunuz. Yeleğimiz 2,5-3 yaş hatta 4 yaşa da çok rahat bir şekilde olabilir arkadaşlar. Şöyle önden 3 tane düğmeyle detay vermek istedim. Spor bir görünüm yaymak için. Şöyle alt kısmına lastik, kol kısmına lastik yaptım. Bence çok şık oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ne kullandım? Şöyle Pollyanna bebek ipini kullandım arkadaşlar. İpimin metresi 250 metre görüyorsunuz. Şöyle renk kodunu da göstereyim. Bu şekilde 2,5 numara tığım var arkadaşlar. Bütün ölçülerini, bütün yapım aşamalarını videomda tamamıyla gösterdim. Şöyle yaka kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Buradan robamızı yapıyoruz. Daha sonra aşağıya doğru devam ediyoruz. Şöyle mezurayla gösterecek olursak tamamen boyunu şuradan şu şekilde ölçtüğüm zaman şöyle 36-37 santim görüyorsunuz. 36 santim geliyor arkadaşlar. Şöyle sırt kısmında bakın buralarda her yerinde model var. Sadece kol kısmında yok. Evet, daha fazla videomuzu uzatmadan yapım aşamalarına geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Rabbim utandırmasın inşallah. Zincirimi sabitledim. Şimdi çok fazla sıkı olmayacak şekilde zincirlerimi çekiyorum arkadaşlar. Üzerlerine trabzan yapacak olduğumuz için çok fazla sıkı çekmeyeceğim. Toplamda 96 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimizi çekelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, zincirimi tamamladım. İsterseniz birkaç tane de fazla çekebilirsiniz. Fazla geldiği takdirde uç kısmından kesebiliriz arkadaşlar. Şimdi tığın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine batıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şu an 2 tane trabzanım var. Hemen yanındaki zincire trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine 4, 5, toplamda 14 tane yapalım. Devamını söyleyeceğim. Evet, 14 tane yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın en son yapmış olduğum trabzanımın dibine batıyorum. Bu birinci trabzanımdı. Hemen yanındakine 2, 3. Burası kol ayrımı olacak arkadaşlar. Burada da 18 tane trabzan yapacağız. Bakın bu 14'ten hariç olarak şuradan sayacağız. 18 tane trabzan yapalım ve gelelim. Evet, 18 tane trabzanı da tamamladım. Bakın şu şekilde baktığımız zaman şimdi arka kısmını yapacağız. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Yine bakın en son yapmış olduğum trabzanın dibine batıyorum. Aynı yere, yani şöyle bir V görüntüsü oluyor. Buradan devam ediyorum. Buradan arkadaşlar 28 tane yapacağız. Evet, 28 tane trabzanımızı yapalım, gelelim. Evet, 28 tane de zincirimi yaptım. Burası da bizim arkamız olacak arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde 18 tane ve 14 tane yapacağız aynı şekilde. Yani diğer kolumuzu yapıyoruz. 2 tane zincirimi çektim.
Böyle aynı yere battım. Birinci trabzanımı uyguladım. Hemen devamına ikinci trabzanım. Evet, bu şekilde önce 18 tane arkadaşlar. İlk önce 18 tane yapıyoruz. Daha sonra 2 tane zincir çekip tıpkı buradaki gibi sonrasında 14 tane daha yapıyoruz. Yani aynı şu baştaki uygulamayı yapacağız. Burayı bu şekilde tamamlayalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın tamamladım ben. Şöyle göstereyim. Burası bizim robamız olacak arkadaşlar. Şöyle bakın bu şekilde. Evet, şimdi bir üst sıramıza geçiyoruz ve modelin kurumuna başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Tığımın başını doluyorum. Bakın bu zincirin bu trabzanıma denk düşüyor. Buradaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Ve bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tığın başını doladım. Atlamış olduğum trabzanıma geri dönüyorum. Buraya batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın bunu atlıyorum. Bir sonrakine. Trabzan yaptım. Tığın başını doluyorum. Şimdi atlamış olduğum trabzanıma geliyorum. Bu şekilde çapraz örgüler elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Tığımın başını doluyorum. Bir tanesini atlayıp bir sonrakine batıyorum. Tığımın başını doladım. Atlamış olduğum örgüme tekrar geri döndüm. Bu şekilde burayı zincir çekmiş olduğum yere kadar böyle yapıyorum. Evet. Bakın şimdi burada bir tane trabzanım kaldı ve ben bu sırada 2 tane arttırma yapmam gerekiyor. Ne yapacağım? Şimdi bakın bu trabzanımı atlıyorum. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Atlamış olduğum trabzanıma tekrar geri geliyorum. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane arttırmış oldum. Bir tane daha arttırmam lazım. Tığımın başını dolayıp hemen bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın görüyorsunuz. Tığımın başını doladım. Bu kol kısmında arkadaşlar her bir trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Sadece trabzan yapacağız. Kol kısmında örnek koymuyoruz. Bakın şuraya kadar trabzanlarımızı yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar geldim. Buranın şimdi sırt kısmındayım. Sırt kısmına geçmeden önce arttırmalarımı yapıyorum. Bakın kol kısmımın 2 tane arttırmasını yaptım. 2 zincir. Şimdi sırt kısmının da 2 tane arttırmasını yapıyorum. Evet. Şimdi sırt kısmımıza da model koyacağız. Tığımın başını doladım. Bakın bunu atlıyorum. Bir sonrakine battım. Tığımın başını doladım. Atlamış olduğum trabzanıma geri geliyorum. Ve çapraz örgümü oluşturuyorum. Tığımın başını doladım. Bir tanesini atlıyorum. Bir sonrakine atlamış olduğum trabzanıma tekrar geri geliyorum. Ve trabzanımı yapıyorum. Tığımın başını doladım. Bunu atlıyorum. Bir sonrakine. Evet, bu şekilde böyle arttırma yerine kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar geldim. Şimdi burada yine arttırma işlemi yapıyorum. 2 tane 2 zincir, 2 trabzan,
Şimdi burası kol kısmı. Kol kısmında ne yapıyorduk? Tamamen trabzan örüyorduk. Diğer tarafı da o şekilde örmüştük. Burayı da tamamen trabzan örelim arkadaşlar. Burayı trabzan örelim. Buraya geldiğimizde göstereceğim. Evet, bakın buraya kadar geldim. Şimdi burada trabzanımı yapıyorum. Koltuk için olan arttırma işlemi yapıyorum. Şimdi 2 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tığın başını doluyorum. Buraya bir taneyi yapıyorum öncelikle. Bir tane trabzanımı yaptım. Hatırlarsanız burada örnekte bu kısma denk gelmişti. Burayı da o şekilde ayarlamak adına şimdi tığın başını doluyorum. Bakın buraya batıyorum trabzanımın tepesine. Tığın başını doladım. Şurayı şöyle biraz geriye ittiriyorum. Burada hem arttırma işlemi yapmış olacağım, hem de çapraz örgümü yapmış olacağım. Görüyorsunuz. Tığımın başını doladım. Bunun zaten tepesine batmıştım. Buraya atlayıp bir sonrakine batıyorum. Tığımın başını doladım. Atlamış olduğum trabzana geri gelerek yine çapraz örgümü yapıyorum. Sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın tamamladım. Şimdi burada bir trabzanım kaldı. Onu da kenar ilmeğim olarak yukarıya çıkacağım. Şöyle batıyorum tepesine ve ikili trabzan olarak çıkarttım. 2-3 zincir çekiyorum. Şimdi her bir trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bu sıramızda sadece trabzan yapacağız. Arttırma yerimizde değişiklik olacak. Evet. Şöyle hemen oraya kadar gelelim. Evet. Sonuna kadar geldim. Şimdi bakın arkadaşlar, bu arttırma yerimize kadar geldim. Burada bir tane arttıracağız. Yani trabzan yaparken bu şekilde trabzan giderken bir tane trabzan arttırma yapıyoruz. Model olarak giderken 2 tane oluyor. Bakın 2 zincir çektim. Bir tane daha arttırmamı yaptım. Şimdi trabzan olarak devam ediyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamen trabzan yapalım. Buralarda arttırma yerlerimizde sadece bir bu taraftan bir bu taraftan olacak şekilde arttırmalarımızı yapalım. Bir üst sıramızda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamen trabzan olarak tamamladık. Görüyorsunuz. Şöyle göstermek de gerekirse şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bir üst sıramıza geçelim. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bu zincir bu trabzanıma atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Burada yine model koyacağız. Tığımın başını doladım. Atlamış olduğum trabzanıma geldim ve çapraz bir şekilde örgümü yapıyorum. Bir tanesini atladım, bir sonrakine geçtim. Atlamış olduğuma geri döndüm. Tığımın başını doluyorum. Bir tane atlayıp bir sonrakine geçiyorum ve trabzanımı yapıyorum. Atladığım trabzana tekrar geri dönüyorum. Bu şekilde çapraz örgülerimi yapıyorum. Şimdi buraya kadar gelelim. Burayı tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi burada trabzan sayım da bitti. Şimdi bu örnek koyduğumuz sırada, yani çapraz örgü yaptığımız sırada ikişer tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Sadece trabzan yaptıklarımızda tek arttırma, yani tek trabzan yapıyoruz buraya. Örnek koyduğumuz sırada çift
arttırma yapıyoruz. Evet, bu şekilde bakın. Şimdi burası kol kısmı. Kol kısmını sadece trabzan yapıyoruz. Kol kısmımızda model koymayacağız arkadaşlar. Evet. Burayı da bu şekilde tamamlayalım. Arttırma yerimize kadar. Evet, burayı da tamamladım. Şimdi sırt kısmına geldim. Öncelikle kolda arttırma işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi 2 tane zincirimi çektim. Şimdi sırt için arttırmamı yapıyorum. 2 tane trabzan olarak. Bakın bu şekilde. Şimdi bir tane trabzanımı atlayıp bir sonrakine geçiyorum. Hemen atlamış olduğuma geri geliyorum. Ve onun da üzerine trabzanımı yaptım. Tığın başını doluyorum. Bir tanesini atlayıp bir sonrakine geçiyorum. Tığın başını dolayıp atlamış olduğuma geri geliyorum. Bu şekilde buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sırt için arttırmamı yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 1 2 tane de zincir. Şimdi kol için evet, kolumuzu da trabzan olarak örüyoruz. Örelim. Sonra burayı göstereceğim. Evet. Bakın bu son kısma da geldik. Yine arttırmamı yapıyorum. 2 tane zincir. Hemen ön kısım içinde arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. 2 trabzan olarak buraya atlıyorum. Bir sonrakine tığın başını doladım. Atlamış olduğum yere geri geliyorum ve modelimi oluşturuyorum. Bir tanesini atlıyorum. Trabzanımı yaptıktan sonra tekrar atlamış olduğum trabzanıma tekrar geri dönüyorum. Evet. Burayı da böyle tamamlayalım. Burayı tamamladıktan sonra arkadaşlar bir püf noktası söyleyeceğim. Dikkat etmeniz gereken bir yer söyleyeceğim. O yüzden dikkatli takip edin. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş robamız ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir püf noktası var. Bu çapraz örgülerimizi yaparken bazen hatalar olabiliyor. O yüzden ara ara kontrol etmenizi istiyorum sizden. Yani mesela şu an bu ön tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane örgü yapmışız. 2 tanesi arttırmamız zaten. Baktığımız zaman burası da aynı şekilde olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüğünüz gibi. Bazen bir taraf fazla gelebiliyor veya bir taraf eksik gelebiliyor. Burada çok hata oluyor arkadaşlar. O yüzden ara ara kontrol etmenizi istiyorum sizden. Robamız bu şekilde. İstediğimiz genişliğe gelesiye kadar yapalım arkadaşlar. Daha sonra kol ayrımını göstereceğim inşallah. Şimdi yani anladığınızı umuyorum. Bundan sonraki sıramızda sadece trabzan gideceğiz. Trabzan giderken burada arttırma işlemimizi bir tane trabzan yaparak arttırıyoruz. Geriye geri işlemi model koyuyoruz. Model koyarken de ne yapıyorduk? 2 tane arttırmayı yapıyorduk. Bu şekilde istediğimiz genişliğe, istediğimiz uzunluğa gelesiye kadar yapalım robamızı. Sonrasında buluşalım inşallah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben robamı tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi şöyle ölçecek olur isek eğer arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Bakın boyun kısmından buraya kadar 14 santim. Şu şekilde ölçer isek şöyle gördüğünüz gibi 17 santim oluyor arkadaşlar. Beden genişliğini ölçmemiz gerekir ise eğer şöyle 30
Gördüğünüz gibi 31-32 santim falan, 32 santim yok. Gördüğünüz gibi işte 31 santim. Evet, şimdi arkadaşlar kol kısmını ayıracağız. Gördüğünüz gibi en son sıramda model koydum. Şimdi bu trabzanlarımın olduğu yere kadar, yani şuraya kadar arttırma işlemi yaptığımız yere kadar bir trabzan yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın trabzanlarımı şimdi tamamladım. Şimdi burada arttırma işlemi yapıyorduk ya. Normalde trabzan sırası giderken bir tane yapıyorduk. Fakat şimdi 2 tane yapacağız. Çünkü artık kollarını ayırıyoruz. Kasmasını istemiyoruz. Bu yüzden 2 tane trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Bakın. Şurayı, bu tamamen trabzan yapmış olduğumuz yeri boş bırakıyorum. Şu şekilde böyle katlar gibi yapıyorum. Ta ki buradaki arttırma yapmış olduğumuz yere kadar. Şimdi burada da buraya batıyorum. Ve 2 tane trabzan yapacağım buraya da. Evet, bakın bir tanesini yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi arka kısmı aynı modelimde ilerlemiş olduğum gibi trabzan olarak tamamlıyorum. Bakın model üstüne trabzan yapıyorduk ya. O şekilde trabzan olarak tamamlıyorum. Ta ki buraya kadar trabzan olarak yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın geldim yine sırtımızdan kol ayrımı olan yere. Şimdi burada da yine aynı işlemi yapacağız. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle bakın, katlar gibi şu şekilde tutuyorum. Böyle. Bakın buradaki arttırma yapmış olduğumuz yere geliyorum ve trabzan yapıyorum. Burada da 2 tane trabzan yapıyorum. Yani 2 buradan 2 buradan arttırmış oluyoruz. Ve şimdi trabzanlarıma devam ediyorum. İpimin katı ayrıldı. Evet, şimdi burada trabzanlarımıza devam edelim arkadaşlar. Bakın şöyle. Trabzanlarımıza devam edelim. Model olarak geriye dönelim. Yani modelimizi yaparak böyle geriye dönelim. Burayı geçişi bir göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, bakın kol ayrımı yerine kadar çapraz modelimi koydum. Şimdi kol ayrıma geldim. Aslında şu şekilde yapabilirim. Buradaki trabzanımı atlayıp buradaki trabzanıma batabilirim. Fakat ben kolu sıkmaması adına, yani gerdirmemesi adına burada bir tane arttırma işlemi yapacağım. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın buradaki trabzanıma, yani bu trabzanımı atlamam gerekiyordu ya normalde. Atlamadan buradaki trabzanıma batıyorum. Tığın başını tekrar doluyorum. Bakın gerisindeki, yani arkasındaki trabzana, normalde burayı boş bırakmam lazımdı fakat bırakmadım. Bu şekilde arttırma işlemi yapmış olacağım. Bakın buraya batıyorum. Burada bir tane trabzan arttırmış oldum. Yani bunu sadece bu sırada yapacağım arkadaşlar. Başka bir sırada yapmayacağım. Yani arttırma işlemi başka bir sıramızda yok. Şimdi buraya atlayıp bir sonrakine geçiyorum. Tığın başını dolayıp atlamış olduğum trabzana geri döndüm. Bakın bu şekilde. Şimdi modellerimizi yaparak yine aynı şekilde burayı da aynı şekilde bir tane arttıracağım arkadaşlar. Ondan sonra modelimi tamamlayacağım. Artık arkadaşlar modelimiz hep aynı gidecek. Aynı gidecek derken yani nasıl? Şöyle bakın, trabzanlarımın üstüne modelimi koyacağım, çapraz modelimi. Sonraki sırasında yine trabzan, artık arttırma işlemimiz falan yok. Dediğim gibi sadece bu sırada bir tane arttırma işlemi yapacağız. Yani siz isterseniz yapmayabilirsiniz tabii ki. Daha sonraki sıralarımızda hiç arttırma işlemi olmayacak. Bir sıra trabzan, bir sıra
çapraz model, bir sıra trabzan olacak şekilde istediğimiz uzunluğa gelesiye kadar yapalım ve buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ben istediğim uzunluğa gelesiye kadar yaptım. Şöyle ölçecek olur isek eğer, bakalım hemen sizler için, 34 santim arkadaşlar. Bakın 34 santim uzunluğunu yaptık. Şimdi lastik kısmını yapacağız. Alt kısmına. Bakın en son trabzan sırasına gittim. Görüyorsunuz. Şimdi bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bakın bunu zincirimin trabzan olarak sayıyorum. Takip eden trabzanın böyle sağından girip solundan çıkıyorum ve bu şekilde trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Bir sonraki trabzanın bakın şu şekilde arkasından alaraktan böyle trabzan yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın takip eden trabzanımın sağından şöyle sağından girip solundan çıkartıyorum. Trabzanım tığımın üzerinde gördüğünüz gibi bu şekilde lastik modeli yapıyoruz arkadaşlar. Tığımın başını doladım. Takip eden trabzanı bakın şöyle arka kısmından alarak böyle tığın üzerine alıyorum, yani trabzanımı bu şekilde trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sıramızı bir tane önden bir tane arkadan olacak şekilde tamamlayalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın ben bu sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Böyle örgümü çeviriyorum. Şöyle. Tığın başını doladım. Bakın. Burası önden aldığımız yer. Çünkü bu şekilde çıkıntısı oluyor. Yine önden aldığımı önden alıyorum. Tığın başını doluyorum. Arkadan aldığımı bakın şu şekilde. Böyle çevirdiğimiz zaman şöyle sağından girip solundan çıkartarak buradaki trabzanı tığımın üzerine almış oluyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doluyorum. Önden aldığımızın yine belinden dolayarak bu şekilde lastik modeli yapmış oluyorum arkadaşlar. Evet. Böyle bakın. İkinci sıramızda bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok fazla geniş bir lastik düşünmüyorum. Yani bu sıradan sonra lastiği bırakmayı düşünüyorum. Fakat sizler daha fazla geniş olmasını istiyorsanız burayı birkaç sıra, hani önden olanları önden, arkadan olanları arkadan olacak şekilde yapabilirsiniz. Hani birkaç sıra daha fazla yapabilirsiniz. Böyle 2 parmak 3 parmak miktara kadar, yani istediğiniz kadar genişlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece tek dikkat edecek olduğunuz şey, önden aldıklarımızı önden, arkadan aldıklarımızı arkadan olacak şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda tamamlayalım. Daha sonra kol kısmındaki lastikleri yapacağız. Orada buluşalım inşallah. Evet arkadaşlar, bakın ben alt lastiğimi gittim, gördüğünüz gibi. Şöyle. Benim için bu kadar genişlik yeterli. Sizler istediğiniz kadar genişlikli yapabilirsiniz tabii ki de. Şimdi kol kısmında yapacağız arkadaşlar. Kol kısmını yapacağız. Şöyle bakın. Öncelikle ipimi sabitliyorum. Şöyle kol kısmından herhangi bir yere batacağım. Tam şöyle orta kısmı batmak istiyorum. İki kanadı birleştiren orta kısma batmak istiyorum ve sık iğne ile sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Böyle buraya bir trabzan yapacağım dengelemesi adına.
Tığın başını doluyorum. Buraya da bir trabzan yapacağım. Şimdi artık lastik modelini yapıyorum. Bakın şöyle belinden dolayarak bir tersten bir düzden olacak şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şu ipimi bir keselim. Evet. Bakın tığın başını doluyorum. Bu düzden alan birinden dolayarak alıyorum. 2 de çıktım. Tığın başını doladım. Şimdi arkasından alıyorum. Tıpkı bel kısmında yapmış olduğum gibi lastik yapıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamen etrafını gidiyorum. Evet, böyle arkadaşlar tamamen etrafına gidelim. Böyle buraya kadar gelelim. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın ben sonuna kadar geldim. Şimdi tığın başını doluyorum. Bakın buradaki trabzanımı da yapıyorum. Evet. Bakın şimdi şurada bir tane zincir çekmiştim. Onun tepesine batarak kaydırma tekniği ile sabitliyorum. Evet. Yine bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Aynı şekilde önden arkadan olacak şekilde bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Böyle bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Önden arkadan olacak şekilde ikinci sıramızı da tamamlayalım. Daha sonra diğer kolumuzu da aynı şekilde yapalım arkadaşlar ve buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın kollarımızı da tamamladık. Bu şekilde gördüğünüz gibi her iki kolu da yaptım ben. Şimdi sıra artık ön tarafımızda. Yeleğimiz bitmek üzere arkadaşlar. Şöyle ipimi biraz uzun bıraktım ki rahatça gizleyebileyim. Şimdi tam şu kısımdan başlayacağım arkadaşlar. Bakın tığımın başını doluyorum. Yine şöyle aynı trabzanın içerisine batarak tek seferde çıkartıyorum. Aynı yere tekrardan yarım trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tığın başını doluyorum. Bir sonraki trabzana geçtim. Aynı şekilde aynı yere her trabzanın içerisine 2 kere batacağım. Tığımın başını dolayarak tek seferde çekiyorum. Yani yarım trabzan deniyor buna. Yarım trabzan yaparaktan kenar işlemesini yapacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde ta ki şu boyun kısmına, yani şu ön kısmının tepesine gelesiye kadar her trabzan içerisine 2'şer tane doldurarak yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın tepeye kadar geldim. Şimdi burayı sizinle birlikte yapmak istedim. Buradaki trabzanıma da 2 defa dolduruyorum. Bakın burada dönüşü sağlayabilmek için buraya bir tane daha yapıyorum. Şöyle oval bir görüntü elde edebilmek için. Daha sonra trabzanımın tepesine batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Artık bu boyun kısmını her bir trabzanın tepesine batarak devam edeceğiz. Aynı zamanda şuradaki ipimi de tam anlamıyla gizlemek istiyorum burada.
Evet. Burayı bu şekilde her bir trabzanın tepesine batarak diğer ön kısmına kadar devam edelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buraya kadar her bir trabzanın tepesine batarak devam edeceğiz. Yine burada dönüşü yapabilmek adına en son trabzanı 3 defa yapalım ve diğer kenarımızı da aynı şekilde her bir trabzanı 2'şer defa batarak bu ön kısmını tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonrasında düğme yerlerini koymak için buluşalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben kenarlarını tamamladım. Gayet şık, gayet de muntazam oldu. İsterseniz tabii ki bu şekilde de bırakabilirsiniz. Fakat ben düğme yeri yapacağım çünkü çocuklar malum hani üstlerinden çıkartabiliyorlar ya da böyle dengeyi sağlayamıyorlar. Rahat etmeleri adına düğme yapmak istiyorum. Evet, şimdi ipimi alıyorum tekrardan. İpimi aldım arkadaşlar. Öncelikle şöyle sabitleyeceğim. Evet, şimdi düğmeyi koyacak olduğum yeri nasıl ayarlarım? Şu hizadan olmasını istiyorum. Şöyle bakın, bu başlangıçtan bu hizaya kadar düğme koymak istiyorum. Buradan başlayacağım arkadaşlar ve şu şekilde ayarlayacağım. Kafamdaki öyle yani. Buraya 4 tane düğme koyacağım. Neden derseniz eğer, bakın buradan başlayacağım. Şöyle modelli yerlerimi kendime işaret olarak sayıyorum. Bir tane modelimde düğme olacak, bir tane modelimde düğme olmayacak. Bir tanesinde olacak, bir tanesine koymayacağım. Bu şekilde hani aralarının birbirine denk olmasını bu şekilde sağlayabileceğimi düşünüyorum. Hani sizlere de bir pratiklik olması adına bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bakın, tam şöyle kol hizasından bakıyorum. Bu desenli olan yerimden geliyorum. Şöyle tekrar bir kontrol edeyim. Evet. Şimdi bakın, buraya öncelikle ipimi sabitliyorum. Evet. Şöyle sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi bunlara böyle sık iğne yaparak ilerliyorum. Bakın, şimdi modelimin olduğu bölüme geldim. O trabzanlara geldim. Şimdi burada 1-2 tane zincir çekiyorum. Bu zincir sayısını siz kullanacak olduğunuz düğmeye göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bakın 2 tanesini atlayıp şöyle buraya geçiyorum. Hatta benim bu zincirim biraz küçük oldu. Şöyle 2 tane değil de 3 tane olsun. Bakın, bu kısma atladım. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi yine bu aralarımız sık iğne. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın, buraya düğme yeri koydum. Buradaki parçama koymayacağım. O yüzden buraları sık iğne yapıyorum. Çok fazla düğme olsun da istemedim açıkçası. Bakın, yine modelime geldim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 2 tanesini atlayıp üçüncüye sık iğne olarak sabitliyorum. Bu şekilde 2 tane düğme yerimizi yapmış olduk bile. Şimdi buraya kadar yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın ben böyle buraya kadar yaptım. 4 tane düğme yeri dedim ama 3 tane denk geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Görüyorsunuz, 1, 2, 3. Şimdi tığımı takıyorum ilmeğime. Şöyle bir tane zincir çekerek geriye dönüyorum. Burada artık hepsinin başına böyle birer tane çakma trabzan yapacağım. Yani tığımın başını dolayıp tek seferde çekeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz tok durmasını istiyorum çünkü. Evet, zincir çekmiş olduğumuz yere de şöyle bakalım. 2 tane ya da 3 tane yaparız. 1, 2. Evet, 2 tane yeterli arkadaşlar bence. Şöyle devam edelim. Her bir sık iğnenindeyim. Alttakini sık iğne olarak gitmiştik. Hepsinin üzerine teker teker bataraktan
çakma trabzanlar yapıyoruz. Evet, bakın buraya da geldim zincirime. Zincirime 2 tane yapmam benim için yeterli. Evet, bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi düğme yerlerimizi, evet, biraz hızlanalım. Evet. Şimdi artık burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle son ilmeğime de batayım. Bir tane zincir çekiyorum. Biraz uzunca bırakacağım ki rahat bağlayabileyim. Şöyle bakın. Şu şekilde gösterebilirim. Görüyorsunuz. Şimdi aynı şekilde düğmelerimizi dikebilmek için böyle bu karşı tarafa da yapacağız. Yine karşı tarafı da desenli olan sıralarımızı baz alacağım ben, birbirine denk gelmesi adına. Şöyle gösterelim. Bakın şu desenden yapmıştım ben ilk başlangıcı düğme koymaya başlarken. Yine buradan yapacağım. Bir sıra sık iğne, bir sırada çakma trabzan olarak yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Tam karşısına denk gelecek şekilde bakın. Zaten öbür şeyde yakada şöyle tam buradan ayarlamıştık. Şöyle biraz daha iyi gözükmesi adına arkadaşlar biraz kameramı uzaklaştırdım. Bakın burayı ayarlarken şöyle şu kısımdan ayarlamıştık. Yine aynı şekilde bu kısmı da ayarlarken burayı baz almak istiyorum ki hepsi tam olarak karşılıklı denk gelsin. Evet, şimdi buradan başlayacağım. Şöyle. Evet, tam şuradan başlayabilirim. Hemen tığımı sabitledim. Şöyle her bir trabzanın üzerine sık iğne batacağım. İlk sıramızı karşı tarafta da sık iğne gitmiştik zaten. Evet. Her birinin üzerine teker teker sık iğne yapacağım arkadaşlar. Ta ki şu tepe kısmına kadar. Bakın. Ben bu tepe kısmını şu karşıda şurada bıraktım. Aynı şekilde bu karşıda da ve burada bırakacağım. Daha sonra buraya kadar geldikten sonra bir sırada geri dönüş olarak çakma trabzan yapacağım arkadaşlar. Ve videomuzu sonlandıracağız. Evet, yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın ben tamamladım. Gördüğünüz gibi böyle 3 tane de düğmemi diktim. Gerçekten çok hoş, çok da güzel oldu. Yani ben çok beğendim. Şöyle gösterecek olur isek eğer. Evet arkadaşlar, yeleğimiz burada tamamlanmış bulunuyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer anlamadığınız ya da takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlar kısmından yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince geri dönüş yapıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.